Selamlar. Bugün konumuz tartışmalar, öfke, bağırıp çağırıp patlamalar yaşamak. Öfke hepimizin ortak sorunu. Biraz detaylı irdelemek gerek. Çünkü hastalıkların altında yatan önemli bir negatif duygu öfke. Fazlası bizi hasta ediyor. Öfkeyi gizlemek, içeride tutmak, kendini kızgınlıklarını, öfkeni ifade edememek hipotiroid ve Guatr hastalığına neden oluyor. Ayrıca kızgın öfkeli olup bunu ifade edemeyen, bastıran insanların sivilcelerle başı dertte. Yüksek tansiyon hastalarına doktorların ilk sorduğu soru şu: sinirli biri misiniz? Neye, kime kızgınsınız? Kanserin önemli nedenlerinden biri de öfke. Kanser hastalarının içlerinde tuttukları kızgınlıkları var. Derinlere bastırmaya çalıştıkları. Ama duygular akıp gitmeli. Bastırmayla onları yok sayamazsınız. Gömemezsiniz içinize. Eğer evliya olsaydık bu kolay olurdu. Hiçbir öfke bizi zorlamazdı. Kolayca Rabbimize havale ediverirdik. Ama nefis mertebelerinin başlarında olan bizler için bastırdığımız, içimize attığımız kızgınlıklarımız bizi hasta ve mutsuz ediyor. Neden öfkelendiğimize ve çarelerine bakalım şimdi. Birinci öfkelenme sebebimiz suçlanmak. Eğer biri sizi suçluyorsa, haklı olsun ya da olmasın, o kişiye sinirlenirsiniz. Daha da ileri gitmesinden korktuğunuz için hemen kendinizi savunmaya geçersiniz. Siz kendinizi savundukça karşıdan saldırı daha da artar. Yani sinirliyken savunma yöntemi yanlış bir taktiktir aslında. Bunun yerine karşı tarafı daha iyi anlamaya çalışmak için sorular sorun. Hem yanlış anlamalarla gereksiz tartışmayı uzatmayın, hem de sizi suçlayan kişinin ne yaptığını anlamasını sağlayın. Şöyle deyin mesela: şimdi beni tam olarak neyle suçluyorsun? Bu işin bütün sorumlusu ben miyim sence? Bu suçlamaları kabul edersem bana haksızlık etmiş olmaz mısın? Lütfen sorular arasında durun ve cevap hakkı verin. Böylece karşınızdaki kişinin de mantıklı düşünmesini sağlayabilirsiniz ve farkındalığını arttırırsınız. İkincisi, engellendiğimizde, tehdit altında hissettiğimizde özgürlüğümüzü kaybetme korkusuyla öfkeleniyoruz. İçimizde inanılmaz bir özgür ruh var. Birileri bizi engellediğinde hiç düşünmeden sinirleniyoruz. Hakkınız yendiğinde, sizi bir şeylerden mahrum bıraktıklarında, olaylar istediğiniz gibi gitmediğinde otomatik olarak öfkeleniyorsunuz. Hele biri zayıf noktanıza saldırdıysa, siz de onun can damarına basıveriyorsunuz. Karşılıklı suçlamalar, kendini haklı görmeler kavgayı büyütüyor. Şimdi burası çok önemli. Tartışırken karşı taraf sinirlenip bağırıyorsa, karşınızdaki kişi söylediklerinizi tehdit olarak algılıyordur ve korkuyordur. Mesela sizin onu engellediğinizi, bir şeylerine mani olduğunuzu düşünüyordur. Ya da siz sinirlenip bağırıyorsanız, siz karşıdaki kişiyi kendinize tehdit olarak görüyor ve bir şeylerden korkuyorsunuzdur. Mesela beni şundan mahrum bırakacak korkusu içine girmişsinizdir. Hangi taraf daha sinirliyse önce onun neyden rahatsız olduğuna bakın. Karşınızdaki öfkeli ise sizi söylediklerinizi tehdit olarak görüyordur ve korkuyordur. Onu anlamaya çalışın. Korktuğu şeyi anladığınızda onun gözünü korkutacak bir tehdit olmadığınızı açıklayın. Amacınızı, ne demek istediğinizi suçlamadan anlatın. Karşınızdaki kişi hakkımı yiyecek diye mi düşünüyor? Ona bunun olmayacağını anlatın. Rahatlatın ve tartışma sakinleşsin. Önemli soru şu: sinirlendiğinizde kendinize sorun hemen. Niye sinirlendim? Neyi beni rahatsız eden ve neyden korktum? Aynı soruyu size sinirlenen insan için de sorun. Neden kendini tehdit altında hissetti? Neyden rahatsız şu an? Neyden korkuyor? İnanın soruları sorduğunuz an çözümü bulacaksınız. Ona göre davranıp kavgayı bitireceksiniz. Hayatınızı ferahlatacak müthiş bir yöntem bu. Kullanın. Bu taktiği tartışmalarda, kavgalarda hatırlayıp uygulamak için bir şey yapın. Hatırlatıcı bir şey yapın. Daha sonra yapa yapa inşallah alışkanlık haline gelecektir. Üçüncü öfkelenme sebebi, kadınlık kimliğini kabul edemeyen, fıtratıyla sorun yaşayan kişilerde temel duygu öfke ve kırgınlıktır. Bu kişiler kız doğdukları için büyürken aşağılanmışlarsa ya da erkek olmanın daha iyi bir şey olduğuna inanmışlarsa içlerinde öfke ve kırgınlık oluşur. Aynı şekilde erkek kimliğinden rahatsız olanlar için de geçerli aynı durum. Bu öfkeyi serbest bırakmanın yolu fıtratını kabul edip barışmaktır. Bu konuyu uzatmayacağım, zira bu konuda kadın olmak videomu izlemelisiniz. Çok faydasını görürsünüz. İçinizdeki bu bastırılmış öfkeyi akıtmanız çok önemli. Dördüncü öfke krizi yaşayanlar, başkalarının çatışmalarını çözmeye çalışanlar.
Bu kişiler etraftakilerin sorunlarını çözeyim, aralarına yapayım, çatışmaları bitireyim derken kendi hayat sorumluluklarını ertelerler. Hem çatışmaları çözemezler hem de kendi hayatlarını yaşayamazlar. Bu sebeple öfke krizleri yaşarlar. Eğer böyle bu halde yaşayıp gidiyorsanız buna bir dur demelisiniz ve kendi sorumluluklarınızla, hayatınızla ilgilenmeye başlamalısınız. Yoksa bu öfke nöbetleri devam eder gider. Herkes kendi hayatını yaşar. Bırakın onlar da kendi sorunlarını kendileri çözsünler. İnsanlara balık verip duramazsınız. Kendi balıklarını kendileri tutmalılar. Yani kendi sorunlarını çözmeyi öğrenmeliler. Yoksa birilerine muhtaç halde yaşarlar. Bu konuyu daha ayrıntılı anlattığım Empatinin 3 hali videomu izlemelisiniz. 5. öfkelenme sebebi büyürken rol model seçtiğimiz kişilerin sinirli, kızgın kimseler olması. Öfke bulaşıcı bir şey. Öfkeli bir ebeveynle büyümüş biri ister istemez bu davranışı öğreniyor ve kopyalıyor. Birçok kişinin sürekli tartışma yaşıyor olmasının nedeni bunu anne babasından öğrenmiş olmasıdır. Çatışmaları çözmenin başka bir yolunu bilmediklerinden her sorunda sesler yükselir, ortam gerilir. Her seferinde aynı konu için tartışır dururlar, farklı kelimelerle sorun tekrarlanır ama çözüm bulunmaz. Çünkü bağırıp çağırmalarda insan içindeki öfkeyi kusar. Amaç sorun çözmek değil, karşı tarafı suçlayıp kendinizi savunmaktır. Suçlama ve kendini savunma bir araya gelince değil uzlaşmak, çok daha beter durumlar sahneye konur. Bu yaşanan durum sizi büyütenlerden öğrendiğiniz davranışlar. Birbirini anlamaya çalışmak yerine kendi üstünlüğünü kabul ettirmeye çalışan kişiler uzlaşamazlar. Kişilerin kabul ettiği bir inanç var. Kavgalar, tartışmalar güzellikle bitmez, anlaşma sağlanmaz, tehditler havada uçuşur ve küsülüp tavır yapılır. Bu inanç değişmediği sürece küçük tartışmalar bile alevlenip kavga ve küskünlükle bitebilir. Bu öğrenilmiş yanlışları fark edip olumsuz inançlarınızı kırarak yeni, kendinize ait davranışlar geliştirerek farklı bir hayat yaşamaya başlayabilirsiniz. Tartışma başlarken birden fark edin. Yine aynı şeyler olacak, kavga, küslük falan, aynı kısır döngü. Hemen durun. Öğrenilmiş olumsuz kalıplarımı yıkıyorum deyin. Kendinizi sevdiğinizi söyleyin. Yeni bir yol denemek için izin verin kendinize. Başta birilerini taklit ettiğinizin farkına varmak, öğrenilmiş kalıplarla otomatik hareket ettiğinizi anlamak ve değiştirme isteği iyi gelecektir size. Sonra bu farkındalık inşallah yeni güzelliklere alıp götürür sizi. Altıncısı, duygu ve düşüncelerimizi ifade edememek. Kendimizi ifade edebildiğimizde aslında öfkelenmiyoruz. İstediğimiz şey anlaşılmak ve kabul görmek. İçimizdekileri anlatabilmek. Ama bir iki defa deniyoruz. Eğer karşımızdaki kişi ya da kişiler bizi dinlemiyorsa ya da anlamıyorsa, onay vermiyorsa hemen kabuğumuza çekilip duygularımızı, fikirlerimizi söylememeyi tercih ediyoruz. İçimizden bir ses hemen şöyle diyor: nasıl olsa konuşsam da anlatsam da işe yaramayacak. En iyisi susup içime atmak. Böylece içeride öfkeler birike yanardağa dönüşür. Patlayınca da kendimizle birlikte etrafımızdaki herkese zarar veriyoruz. Bu yüzden öğrenilmiş koşullanma yerine ısrarcı olun. Israrla kendi düşüncelerinizi, duygularınızı ifade edin. Kimse sizi dinlemese, anlamasa bile bunu kendiniz için yapın. Zamanla işe yarayacaktır. Siz vazgeçmeyin. Sakince kendinizi ifade etmeye devam edin. İnsanlar kızar, yanlış anlar, darılır diye düşünmeden istediklerinizi, önerilerinizi, duygularınızı paylaşın ki içeride bir öfke yanardağı oluşmasın. 6 madde paylaştım öfkeyle ilgili. Anlatacağım en az 5 madde daha var ve şifa cümlelerimiz var. Onlar da diğer videoya kalsın. Bugünlük bu kadar diyelim. Videolarımızı duyurun. Sosyal medya hesaplarınıza paylaşın. Başkalarına da şifa olsun. Size de inşallah hizmet sevabı yazılsın. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.